Herkese merhabalar. Ucuz ve de lezzetli güzel bir köfte tarifi vereceğim. Şöyle 800 gram lahanam var. Sert lahanalar kullanırsanız daha iyi olacak. Lahanamı güzel bir rendeliyorum. İsterseniz robota da atabilirsiniz. Robota atarsanız çok daha kolay olabilir. Ee, Ve özellikle lahananın böyle orta kısımları, sert kısımlarını tercih ederseniz daha iyi olacak. Hem çok lezzetlidir hem de uygun malzemelerde elimizin altında olan malzemelerle kolay pratik bir şekilde güzel bir köfte tarifi vereceğim. Lahanamın hepsini bu şekilde rendeledikten sonra üzerine 2,5 çay kaşığı tuz ekliyorum ve kenara alıyorum, bekletiyorum. Önce biraz karıştırdıktan sonra kenarda bekletiyorum. Diğer malzemelerimi hazırlayana kadar. Bir adet büyük soğanımı küçük küçük doğruyorum. Daha az lahana kullanırsanız, mesela 500 gram kullanırsanız orta boy bir soğan kullanmanız yeterli olacak. Soğanı küçük küçük doğradıktan sonra tavamı ocağa aldım. Soğanı ekliyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum ve güzel kavuruyorum. Karamelize olana kadar kavuruyorum. Bu şekilde güzel kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Bu arada bizim lahanalar da iyice suyunu salmış ve kolaylıkla sıkılabilecek duruma gelmiş. İyice suyundan arındırıyorum, iyice sıkıyorum. Bütün suyu süzülene kadar. İsterseniz bir süzgece veya bir tülbente koyup o şekilde de sıkabilirsiniz. İçinde hiç su kalmayacak şekilde sıkıyorum. Bütün suyunu sıktıktan sonra kavurdum soğanı üzerine ekliyorum. Yarım demet maydanoz ekliyorum. Küçük küçük doğradım, onu ekledim. Ve bir diş sarımsak rendeleyip ekliyorum. Konserve sarımsak kullanıyorum. Siz dilediğiniz kuru sarımsağı da kullanabilirsiniz. Ayrıca konserve sarımsak tarifim var. Ona bakabilirsiniz. Linkini buraya bırakacağım. İsterseniz bakabilirsiniz. Bir sene kalsın, 1,5 sene kalsın, hiçbir şey olmuyor. Bu şekilde konserve yapıyorum. Her zaman elimin altında oluyor ve dilediğim zaman kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Ve bir su bardağı galeta unu ekledim ve 2 adet yumurta ekliyorum. Biraz kimyon, biraz zerdeçal, biraz karabiber ekliyorum. Pul biber ve tuzu da ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Baharatları damak tadınıza göre ayarlayın lütfen. Az veya çok, nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayın. İyice yoğuruyorum, kıvamına bakıyorum. Gerekirse biraz daha galeta unu kullanıyorum. Tam birbirini tutmadığı için çeyrek bardak daha galeta unu kullandım. Artık köfte harcım hazır. Dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben yuvarlak şekiller verdim. Şöyle elimde birkaç tur çevirdikten sonra böyle elimle hafif şekiller veriyorum. Düzelterek şekil veriyorum. Hem kolay, hem pratik, hem lezzetli, hem de evde olan malzemelerle, artan malzemelerle böyle güzel lezzetli köfteler yapabilirsiniz veya et sevmeyenler için çok güzel bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle lahana deyince aklınıza hani
lahana kokuyor gibi gelebilir ama hiç lahana kokmuyor. Çok lezzetli oluyor. Çok da güzel oluyor. Köfte baharatlarını da ekledikten sonra tam köfte tadı gibi oluyor. Hem de hafif ve lezzetli oluyor. Bütün köftelerimi bu şekilde çıkardım. Çok bereketli çıktı. 2 adet yumurtamı alıyorum ve yanıma 2 su bardağı galeta unu alıyorum. Tekrar yumurtamı çırpıyorum. İyice çırpıyorum, çözülmesini sağlıyorum. Yumurta az gelirse tekrar ekleyebilirsiniz. Benim az geldi, sonra bir tane daha ekledim. Toplamda 3 adet yumurta dışına kullanmış oldum. Önce galeta ununa bulayıyorum, sonra yumurtaya, sonra tekrar galeta ununa bulayıp yumurtaya buladıktan sonra sonlandırıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Bütün köftelerimi hazırladıktan sonra tekrar ocağın başına geçtim. Bol sıvı yağda kızartacağız. Bir su bardağı kadar sıvı yağ tencereme aktardım. İyice ısındıktan sonra köftelerimi koydum. Isınmasını test etmek için bir tahta kaşık kullanabilirsiniz. Tahta kaşık koyduğunuzda altta köpürcükler çıkıyorsa tam kıvamına gelmiş demektir. Yağın tam ısındığı anlamına gelmiştir. Ve köftelerinizi koyun. Piştikten sonra ters tarafına çeviriyorum. İyice kızarmasını sağlıyorum. Her tarafı eşit pişmesini sağlıyorum. Pişmeyenleri tekrar çeviriyorum. Bakın bu pişti. Pişenleri çıkarıyorum. Pişmesi gerekenleri tekrar çevirip içinde biraz daha kızarmasını sağlıyorum. İyice böyle nar gibi kızarması gerekiyor. O orta kısımları biraz hafif beyaz kalıyor. Onlar yağ değmediği için çok fazla. O tam orta kısmı olduğu için. Tabağıma havlu kağıt koydum ve bütün köftelerimi üzerine koyuyorum. Fazla yağını çekmesi için. Şimdi diğer köftelerimi koyuyorum. İki tava yaptım. 2 tava pişene kadar ben bu arada bir kuru cacık yapmak istiyorum. Bir adet salatalığımı rendeliyorum. Yanına böyle serin serin güzel oluyor. Hemen kabıma aktarıyorum. Üzerine bir adet sarımsak rendeliyorum tekrar. Yarım demet dereotu kullandım. Küçük küçük doğradım, ekledim. Bir kase yoğurt ekliyorum. Biraz tuz ekleyip biraz kuru nane ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Bir çay kaşığı kadar nane eklemeniz yeterli olacak. Ve köftem de sosum da güzel hazır. Hem çok lezzetli, hem çok kolay, hem de çok pratik bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok da hafif oldu. Yanındaki sosuyla beraber şahane oldu. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.